Anunnaki veya Anunnaki, Anunna, Anunnaki gibi farklı telaffuzları vardır. Antik Sümer, Akkad, Asur ve Babillerin mitolojik söylemlerinde konuşulan bir tür tanrı grubudur. Kaç Anunnaki olduğu hakkında açıklamalar değişkenlik gösterir. Akkad öncesi döneminde Sümer yazılarında Anunnaki, Panteon'da en güçlü tanrılar olarak yazılmıştır. Anlatımlara göre gök tanrısı An ve yeryüzü tanrıçası Ki'nin torunlarıdır. Görevleri insanlığın kaderini belirlemektir. İnanna'nın ölüler diyarında Anunnaki, yeraltı dünyasında Ereşkigal'ın tahtının önünde oturan 7 yargıç olarak resmedilmiştir. Eski Babil'de Anunnaki'nin yeraltı dünyasının kitonik tanrılar olduğu ve göklerin tanrıları Igigi olarak bilinirdi. Antik Hititler Anunnaki'yi genç tanrılar tarafından devrilip yeraltı dünyasına sürülen en eski tanrılar diye tasvir etmişlerdir. Anunnaki ismi Sümer gökyüzü tanrısı An'dan türemiştir. İsim Anuna, Anunnakene, Anunna gibi çeşitli telaffuz biçimleriyle yazılmış, soylu yavru ve An'ın yavrusu anlamına gelir. Anunnakiler An ve toprak tanrıçası eşi Ki'nin çocuğu olduklarına inanılmaktaydı. Anunnaki'nin en büyüğü hava tanrısı Sümer Panteonu'nun baş tanrısı Enlil'di. Sümerler Enlil doğana kadar gök ve yerin birbirinden ayrılmadığına inanmaktaydı. Enlil gök ve yeri ayırıp yeryüzünü uzaklaştırırken babası An ise göğü uzaklaştırmıştır. Antik Mezopotamya tanrıların neredeyse tamamı antropomorfiktir. Olağanüstü güçlere sahip oldukları, genellikle büyük fizikli boyutta oldukları betimlenmiştir. Tanrılar korkutucu, ihtişam içinde gösteren farklı bir maddeden üretilmiş olan melam giymişlerdir. Antik Mezopotamya'da melam kahramanlar, krallar, devler ve iblisler tarafından da giyilirmiş. Sümerler'de Anunnaki muazzam güçlere sahip göksel tanrılar olarak bilinirdi. Anunnaki'nin insanlığın kaderini karara bağladığını belirtir. 50 kadar Anunnaki'den bahsederler. İnanna'nın ölüler diyarına inişinde yeraltı dünyasında ikamet eden ve yargıçlık yapan sadece 7 Anunnaki mevcuttur. İnanna yeraltı dünyasını ele geçirme girişimi suçuyla 7 Anunnaki'nin önünde yargılanır ve ölüme mahkum edilir. İnanna'nın Venüs gezegeni olduğuna inanılıyordu. Ut'un güneş olduğuna, Nanna aydı. An ekvator gökyüzünün tüm yıldızları, Enlil kuzey gökyüzünün yıldızları ve Enki'yi güney gökyüzünün yıldızları olarak betimlediler. Babil, Akkad ve Asurlar mitolojisinde M.Ö. 2000 yılına ait Akkad metinlerinde Anunnakiler kitonik yeraltı tanrıları olarak gösterilir. İnanna'nın inişinin kısaltılmış hali Akkadca'da yeraltı dünyasının kraliçesi Ereşkigal, Anunnaki ile su içtiğini söyler. Ereşkigal hizmetçisi Namtar'a Anunnakileri Egalgina'dan getirmesini, eşik basamaklarını süsleyip tahtlara oturtmasını emreder. 1. Babil Hanedanlığı döneminde Anunnaki adı yeraltı dünyasının tanrıları, Igigi adı ise göksel tanrılar için kullanıldı. Yeraltı tanrıları Damkina, Nergal, Madunu ve Antik Babil'in ulusal tanrısı Marduk'la birlikte Anunnaki için de en güçlü tanrılar olarak betimlendi. Akkadça ile yazılmış Gılgamış destanında büyük tufandan kurtulan Ütnapiştim fırtına yaklaşırken toprağı alevlendiren Anunnaki'yi yeraltı dünyasının 7 hakimi olarak tanımlar. Destanın daha sonra yazılmış olan Babilce sürümünde yeraltı dünyasının 600 Anunnaki'den ve 300 gök Anunnakisinden bahseder. Erra'nın şiirinde Anunnaki, Tanrı Nergal'ın erkek kardeşleri olarak tanımlanır ve insanlığa karşı düşman olarak tasvir edilir. Yeni Asur İmparatorluğu dönemine ait bir metinde Marduk, Anunnaki'den oluşan ordusunu kutsal Nippur şehrine doğru yönlendirir ve kargaşaya sebep olduğunu anlatır. Hurri ve Hititlerin mitolojilerinde en eski tanrıların
genç tanrılarca tanrıça Lelva'nın hükmettiği yeraltı dünyasına sürüldüğüne inanılırdı. Hititli yazıcılar Anunnaki'ye tanrısallık atfettiler. Antik Hurrice'de Anunnaki, sabık antik tanrılar anlamında Karuileş, Şiuneş ve yeryüzü tanrıları anlamına gelen Kattereş, Şiuna olarak anılır. Bir mite göre tanrılar taştan dev olan Ullikimu tarafından tehdit edildi. Enki eski tanrılara yeryüzü ile gökyüzünü ayırmak için kullanılan güçlü bir silah yapmalarını söyledi ve yapılan silahla Ullikumi'nin ayaklarını kestiler. 1968'de İsviçreli arkeolog Erik von Daniken bir kitabında dünya dışı antik astronotların tarih öncesi dünyayı ziyaret ettiğini söyler. Rus-Amerikan yazar Sech Haritzsch'in bir kitabında Anunnakilerin aslında yaklaşık 5000 yıl önce dünyaya gelen keşfedilmemiş Nibiru gezegeninden gelişmiş insansı dünya harici bir tür olduğunu ve dünyanın metaller açısından zengin olduğunu keşfettikten sonra altın madenciliği yapmak için bir çeşit üst inşa ettiğini söyledi. Anunnakiler madenci türü insanlar yaratmak için in vitro fertilizasyon yoluyla kendi türleriyle Homo erectus'u melezleştirdi. Stitch'in Antarktika'daki buzullar eridiğinde Anunnaki'nin geçici olarak dünyanın yüzeyini ve yörüngesini terk etmek zorunda kaldığını ve bu erimenin Anunnakilerin dünyadaki üslerini de yok eden büyük tufana neden olduğunu iddia etti. Tufan sonrası yeniden dünyaya gelen Anunnakiler kayıplarını telafi edebilmek adına daha fazla insana ihtiyaç duyan Anunnaki, melezleştirdikleri insanlığı tarıma yönlendirdi. Stitch'ine göre Anunnaki'nin antik astronot teorisyenlerinin son derece ileri teknolojiler olmadan bunları inşa etmenin imkansız olduğunu düşündüğünü, piramitler ve dünyanın dört bir yanındaki diğer tüm anıtsal yapıları inşa ettiler. Stitch'in Anunnakilerin Mezoamerikan uzun sayım takviminin sonuna karşılık gelen 2012 yılı gelir gelmez dünyaya tekrar döneceklerini söyledi. Bu mitoloji varsayım ve söylemlerin dünya dışı yaşam formları olduğu sanılıyor. Belki başka boyutta, belki de koca gezegenin bir yerinde yaşıyorlar. Dünya hakkında yazılmış olanı yaşayacak. Videonun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla destek verebilir, düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın.